Merhaba, ben klinik psikolog Şahin Uçar. Bu videoda kadınlarda mastürbasyon yapmanın yararlarını ve zararlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kimler mastürbasyon yapar? Mastürbasyon yapmaya neden ihtiyaç duyarız? Kadınlarda mastürbasyon yapmayla ilgili diğer detaylar. Mastürbasyon ergenlik döneminin ilk yıllarından itibaren yapılmaya başlanır. Ergen bir genç kızın cinsel dürtülerini deşarj etmenin güvenli ve ilk yoludur. Toplumsal hafızamızın kodlarından bahsetmek istiyorum. Ayıp, yasak, günah ve suç kavramları kadınlarda daha baskın olduğundan mastürbasyon yapan kadın sıklıkla kendini ayıplar ve suçluluk hissedebilir. Başrolde ayıp, yasak ve günah kavramları, suç kavramları olduğunda cinsellikle ilgili çok sayıda sorun ortaya çıkabilir demektir. Bunlardan en önemlileri cinsel isteksizlik, orgazm olamama, vajinismus ve ağrılı cinsel ilişkidir. Demek istiyorum ki cinsellikle ilgili yanlış bilgilerle donatılmış olduğunuzda, ayıp, yasak, günah ve suç gibi kavramlarla büyütüldüğünüzde yetişkinlik yıllarında cinsel sorunlar ortaya çıkabilecektir. Erkek kadın gözetmeden toplumsal hafızamızdaki cinselliğe dair ayıplanma, yasaklanma, günahsanma ve suçlanma gibi kavramlar ile cinselliğin pis, iğrenç ve tiksinç olması algısından olumsuz etkileniyoruz. Fakat kız çocuklarının erkek çocuklarına nazaran biraz daha bu bakış açısından etkilendikleri de bir gerçek. Yine bu cinsel konulardan birisi de mastürbasyon ile ilgilidir. Bu videomun amacı da kadınlarda mastürbasyonla ilgili bilinen yanlışları doğru bilgilerle düzeltmek olacak. Hadi gelin bu mahrem konuyu aramızda kalması şartıyla konuşalım. Çoğu kadın ve erkek mastürbasyon yapar. Mastürbasyon hemen hemen her zaman kadın ve erkeğin ilk cinsel deneyimidir. Yetişkinlerin önemli bir çoğunluğu yaşam boyu mastürbasyon yapmaya da devam eder. Seks partneri olan bazı çiftler de zaman zaman mastürbasyon yapabilirler. Hatta gebeliği önlemek için birlikte mastürbasyon yapabilirler. Ya da cinsel bir fantazi olarak birbirlerine mastürbasyon yaptıklarını da biliyoruz. Bebek ve çocuklarda kendine dokunma yoluyla yapılan mastürbasyon ise yetişkinlerin anladığı anlamda zevk ve haz almaktan ayrı bir durumdur. Ayrıca bu konuda bebeklerde ve çocuklarda mastürbasyon başlıklı videomu YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. Mastürbasyon, cinsel uyarım ve zevk almak ve sonucunda orgazm olmak için kadının kendine dokunması yoluyla yapılan cinsel bir deneyimdir. Mastürbasyon yapan kadınlar genellikle orgazm olmayı amaçlasa da bazen orgazm olmadan da zevk ve haz süreci yaşanabilir. Cinsel organa, klitorise ve genel anlamda pelvik bölgeye dokunarak, okşayarak ve masaj yaparak uygulanır. Ayrıca bazı kadınlar mastürbasyon yapmak için vibratör gibi seks oyuncakları kullanarak vajinayı uyararak mastürbasyon yapabilirler. Bazı kadın ve erkeklerin sıklıkla yaptığı mastürbasyon çeşidi olan travmatik mastürbasyon sendromu ise yapılış biçimi olarak olağan mastürbasyon sürecinden biraz farklılık gösterebilse de yine amaç orgazm olmaktır. Travmatik mastürbasyon sendromu için yapacağım bir sonraki çalışmamı ilerleyen haftalarda YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. Mastürbasyon kişinin kendini rahatlamış hissetmesine yardımcı olur. Özellikle seks partneri olmayan kişilerin cinsel olarak rahatlamasını sağlar. Bekareti önemseyen ya da seks yapmak için uygun zamanda olmayan kadınlar için mastürbasyon yine biçilmiş kaftandır. Zamanla biriken cinsel gerginliği gidermenin kolay yoludur. Mastürbasyon, gebelik korkusu yaşayanlar, kızlık zarının bozulmasını istemeyen kadınlar için ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için de güvenli bir cinsel alternatif olabilir. Mastürbasyon, ayıplanan, yasaklanan ve günahsanan bir eylem olmaktan tarih boyunca kurtulamamıştır. Mahrem yaşamın içinde gizlilikle yaşanan cinsel rahatlama biçimidir. Cinsel hazzı deneyimlemenin iyi bir yoludur ve yaşam boyu yapılabilir. Mastürbasyon yapmak bir seçimdir. Mastürbasyon yapmak ya da yapmamak normaldir. Mastürbasyonu sık sık yapıyorsanız ve eşinizle veya sevgilinizle cinsel ilişkiye girmekten geri durmaya başladıysanız
Mastürbasyon ilişkinize zarar vermeye başlıyor diyebiliriz. Tam bu noktada mastürbasyon normal olmamaya başlayabilir. Mastürbasyon sizin hakkınız ve bedensel özgürlüğünüzdür. Mastürbasyon sonrasında özellikle genç kadınlarda kendini suçlayıp utanç duygusu duymalarına sebep olabilir. Mastürbasyon ayıp, yasak, pis, iğrenç veya suç değildir. Kendi bedeninizle cinsel olarak rahatlamanın yoludur. Yalnızca sizi ilgilendiren bedeninizin ve ruhunuzun doğal ihtiyacıdır. Mastürbasyonu normal cinsel ilişkiye tercih eder hale geldiyseniz, normal cinsel ilişkiden zevk alamamaya başladıysanız, mastürbasyonun sayısını ve sıklığını azaltmakta yarar olabilir. Yine cinsel terapist veya üroloji uzmanına giderek gerekli desteği almanızda yarar var. Mastürbasyon yapmak sivilceleri etkilemez. Mastürbasyon yapmak kas gücünü azaltmaz. Mastürbasyon yapmak erkeğin cinsel olarak güçlü ya da güçsüz olması anlamına da gelmez. Mastürbasyon sadece ergenlerin uyguladığı cinsel deneyim değildir. Mastürbasyon sadece bekarlar için de değildir. Bol bol yapılan mastürbasyon zihinsel sorunlara sebep olmaz. Mastürbasyon ile yaşanan orgazm, karşı cins ile yaşanan cinsel ilişki gibi zevk ve haz verebilir. Mastürbasyon fiziksel sorunlara neden olmaz. Mastürbasyon yapmak kadınlarda kısırlığa sebep olmaz. Mastürbasyon erken yaşta kadının doğurganlığının bitmesine de neden olmaz. Mastürbasyon yapanlar körlük yaşamazlar. Mastürbasyon yapıyorsanız evlilik ilişkisinin tatmin edici olmadığı anlamına da gelmez. Bol bol mastürbasyon yaptığınız için cinsel organınız gevşemez. Adet olma sürecinde mastürbasyon yapmak zararlı değildir. Adet dönemindeki gecikmeler ve adet düzensizliklerinin sebebi de mastürbasyon değildir. Bu ve buna benzer söylemler uydurmadan başka bir şey değildir. Mastürbasyon sonrasında rahatlar ve sakinleşirsiniz. Daha rahat bir uyku uyumanıza destek olabilir. Usulüne göre yapılan mastürbasyon pelvik bölge kaslarının güçlenmesine neden olur. Yine usulüne göre yapılan mastürbasyon cinsel isteği artırabilir. Mastürbasyon yapmak endorfin, oksitosin ve dopamin gibi hormonların salgılanmasının artışına neden olur. Bu hormonlar kişinin ruhsal ve bedensel olarak rahatlamasına neden olur. Mastürbasyon yaparken pornografik yayınlar yerine hayal ederek, fantazi kurarak yapıldığında cinsel isteği ve tahrik olmayı artırabilir. Adet dönemindeki kadınların rahatsız edici belirtilerini gidermeye de yardımcı olabilir. Mastürbasyon kadının sosyal yaşantısını normal cinsel ilişkilerini bozacak düzeyde değilse zararsızdır. Mastürbasyonun sayısı ve sıklığı partnerine olan cinsel arzusunu etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Mastürbasyon öncesinde ve sonrasında genel hijyen kurallarına uymanızı önemli hatırlatırım. Kadının sosyal yaşantısını karşı cinsle cinsel ilişkisini bozacak düzeyde değilse mastürbasyon zararsızdır dedim. Mastürbasyonun sayısı ve sıklığı partneriyle cinsel ilişkisindeki cinsel isteğini etkilemeyecek şekilde olmalıdır. Böylelikle partneriyle olan cinsel ilişkisinde isteksizlik göstermemiş olacaktır. Mastürbasyon ile cinsel doyumu öncelik haline getiren kadın gerçek bir cinsel ilişkiye girdiğinde zevk ve haz alma durumunda azalma olabilecektir. Cinsel isteksizlik, orgazm olamama ve ağrılı cinsel ilişki sorunu yaşamalarına sebep olabilecektir. Mastürbasyonu porno izleyerek değil de hayal kurarak fantazi eşliğinde yapmalısınız. Çünkü pornografi sizi cinsel anlamda tembelleştirir. Sürekli başka videolara geçerek sonuç odaklı mastürbasyona dönüşür. Pornografi bağımlılığının da sebebi mastürbasyon yapmak için izlenen pornografidir. Unutma, bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.